Merhaba arkadaşlar, ben Adnan Bakkal. Bir Boom Beach videosunda ve etkinliğinde sizlerle tekrardan beraberiz. Bugünkü etkinliğimiz canlı yayınımızda, bir aksilik olmazsa arkadaşlar, 2 tane operasyonumuz var. Birini beklettik, dünkü operasyonumuzu. 1 saat sonra ikincisi açılacak. Yani 1 saat arayla 2 tane duplex operasyonu yapmayı planlıyoruz. Hep birlikte ne yapalım? Güzel bir operasyon yapalım, güzel bir yayın yapalım. Şimdi kimlerimiz var, kimlerimiz yok bir görelim. Evet, yayındayız arkadaşlar. Evet. Burak hoş geldin. İyi akşamlar Yunus, hoş geldin. Pepe, Selim hoş geldin. Şimdi hazırda kimler var? Evet, yayındayız. Hemen WhatsApp'a da bir mesaj atayım. Tamam. Hmm. Şimdi nelerimiz var? Kanatlı var, omurga var, titan var, kalisto var, torrent var, üçlü var, uyum var. Bayağı ilginç bir ada tasarımı gelmiş. Umarım altından girer, üstünden çıkarız. Şimdi gençler. Evet, bazı arkadaşlar yerlerini almış. Nightwish, Ice King'den selamlar. Ha. Muhammed hoş geldin. Başla Yalçın. Başlayalım. Yoksa zaman geçiyor. Aykut Hamza hoş geldin. Aleykümselam Ali. Hoş geldiniz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Başlayın. Süre azalıyor çünkü. Hadi hop. Yalçın arkadaşımız saldırısını yapıyor. Emrullah hoş geldin Emrullah. Aleykümselam. Teşekkürler. Hakan. Anında eğitim satın aldığımızda diğer hesaplarda da geçerli mi? Hayır. Tek hesapta geçiyor arkadaşlar maalesef. Örneğin benim 5 tane hesabım var. Eğer anında eğitim almak istersem 5'ine birden almak zorundayım. Yani bir tane hesaba anında eğitim alıp 5 tane hesaba da geçmiyor arkadaşlar maalesef. Ahmet. Aleykümselam Ahmet, hoş geldin. Emrullah. Abi sizin saldırılar izleyip ben de saldırımı yapmaya gideceğim. 2 tane op var arka arkaya. Bakın arkadaşlar, Yalçın arkadaşımız ne kullanıyor? Moka kullanıyor. Moka'nın çok güzel bir özelliği var. Hem uzaktan atış yapıyor. Oldukça uzun mesafeden, hem de mayınlara bastığı zaman zokalar mayınlardan etkilenmiyor. O yönü de çok güzel. Olur Burak. Mustafa. Merhaba Mustafa'm. Hoş geldin. Teşekkürler.
Emrullah, bizim time söylüyorum seni izlemeler için. Estağfurullah, teşekkür ederim. Kanatlı açılış kimse yoksa ben yapayım demişsin. Yap Aytaç, sıkıntı yok. Helal olsun Yalçın. Eline sağlık. Evet, Kalisto üssü bu şekilde patladı arkadaşlar. Oplarda hala meşale kullanan var mı? Yani operasyonuna göre arkadaşlar, yani dubleks operasyonu gibi bir operasyonda meşaleler doğal olarak işe yaramıyor. Ama diğer operasyonlarda, örneğin büyük saldırı gibi bir operasyonda meşale işe yarayabiliyor. Evet, sıradaki gir Ali. Zaman kaybolmasın. Evet, Ali arkadaşımız omurgaya saldırıyor, hemen izleyelim. Arkadaşlar bakın, operasyonlarda özellikle 21 seviye roketler var. Onlara çok dikkat edin. Çok fena vuruyorlar. Yani 13-14 seviye roketler çok önemli değil ama 21 seviye roketler ciddi fena vuruyor. Hakan abi, oyunda çok hızlı ilerliyorsun. Sırrı nedir? Yani benim küçük hesabı yıl başında sıfırdan açmıştım. Takip ediyorsanız mutlaka görmüşsünüzdür. Ben şu an o hesabı 21. seviyeye çıkarttım. Daha doğrusu karargahı 21. seviyeye çıkarttım. Yani 6 ayda karargahı 21 yaptım. Bayağı hızlı ilerledim. Hızlı ilerlememin sebebi arkadaşlar, anında eğitim var. Artı ekstra inşaatçı var. Artı bumpas var. Yani bunlar sayesinde oldukça hızlı ilerledim. Ben genelde ağır silahlı Zoka oynuyorum ve arada bir de full Zoka oynuyorum. Yine karşıma gelen rakibin durumuna göre de savaşçı oynuyorum. Onun dışında birlik şimdilik kullanmıyorum. Küçük hesabım için söylüyorum bunu. Tabii heykel olarak da mavi yeşil heykel kullanmıyorum. Ağırlıklı olarak kırmızı heykel kullanıyorum. Ve özellikle de kaynak ödülü heykeli de kullanıyorum. Hatta küçük hesabımda benim 2 tane kaynak ödülü var. Ve her saldırıdan önce full tozluyorum. Yani özellikle kaynak ödülüyle heykellerini tozluyorum. Ama yerine göre bütün heykelleri tozluyorum ama kaynak ödülü heykelini kesinlikle tozluyorum. Böylelikle bol bol kaynak topluyorum. Artı yine bumpas ödülleri var biliyorsunuz. İster bumpas alın ister almayın, önemli değil. Bir de ne var? Kara borsa dediğimiz alışveriş merkezi var. Takas merkezi var. Oradan da ekstra inşaatçı jetonları alıyorum. Böylelikle biriktirdiğim, topladığım bütün ganimetleri ne yapıyorum? Full yükseltmelere veriyorum. Bu da benim hızlı bir şekilde ilerlememi sağlıyor. Yani yoksa ekstra inşaatçı olmamış olsaydı veyahut da anında eğitim olmasaydı bu kadar hızlı ilerlemek mümkün olmazdı. Serkan, aleykümselam Serkan, hoş geldin. Teşekkürler. Can, hocam toz harcamama cimriliğim var. Valla toz harcamama cimriliğiniz varsa bizim time göre değilsiniz. Aleykümselam Süleyman, hoş geldin. Yani özellikle saldırılardan önce kesinlikle ama kesinlikle kaynak ödül heykelini tozlayın. Cimrilik yapmayın. Yoksa kaynak birikmiyor arkadaşlar maalesef.
Vallahi tebrikler Ali. Hmm. Evet, Burak arkadaşımızı izleyelim. Uyuma açılışını yapsın. Yok, ben şeyden bahsetmiyorum. Yani dubleks operasyonundan bahsetmiyorum. Yani toz anlamında Halime elbette yani dubleks operasyonu gibi, büyük saldırı gibi operasyonlarda ya da sahip umut gibi operasyonlarda toz mecbur. Yani özellikle dublekste toz olmadan olmaz. Ayrı mevzu. Ben harita temizliğinden bahsediyorum arkadaşlar. Yani harita temizliği yaparak ganimet toplamaktan bahsediyorum. Mutlaka en azından kaynak ödülü heykelleri mutlaka tozlayın. Halime, tozsuz dubleks olması. Evet, Ahmet, eğlence olsun diye. Şimdi 50 kişilik bir timseniz arkadaşlar sorun yok. 50 kişilik bir timde atıyor her adaya zaten en az 2-3 kişi, 3 kişi girse 7 tane ada var, 21 kişi yapar. İlk 2 kişi tozlu girer. 3. kişi rahatlıkla tozsuz bitirir zaten. Sıkıntı olmaz. Ama bizim gibi 25 kişilik timlerde toz olmadan olmaz. Anında patlarsın. Bu da operasyonun boşa gitmesi anlamına gelir maalesef. Hakan, 2016 açtım hesabı, 66 leveldeyim. Tebrikler. 2016 66. Ha, 10 yıl olmuş. Ha. Yani eğer para yatırmadıysan normaldir. O seviyelerde olman. Ama biraz para yatırmış olsaydın en azından anında eğitim gibi. Eyvah. Buraya şok at, şok at, şok at, şok at. Mikrodalgaya şok atsaydın keşke. Serkan, abi bu zafer puanını nasıl düşürebilirim? 53 level zafer puanım 1329 maşallah. Güzel. Hep 85 level ada geliyor karşıma. Yani o zafer puanlarında mecburen hep yüksek seviyeler gelir. Maksimum seviye gelir. Gayet normal. Nasıl düşürebilirsin? Yani karargahı öne koyarsın. Günlük sadece küçük adalara saldırı yaparsın. Büyük adalara saldırı yapmazsın. Sadece küçük adalara saldırı yaparak idare edersin bir uzun süre. Ve günlük etkinlikleri yaparsın. Doktor T gibi. Öyle bir günde, 2 günde ya da 1 ayda, 2 ayda istediğin seviyeye düşmez. Bilgin olsun. Uzun bir süre, en az bir 5-6 ay geçmesi gerekir. En azından zafer puanının 1000'in altına düşebilmesi için. Onun dışında biraz zor. Düşürmek gerçekten çok zor. Çok güzel. Burak jenleri toparladı. Ahmet 10 yıl 13 yılda 10 hesap maxladım diyor. Maşallah. Halime, Uğur komutan gelene kadar bitmiş oluyor operasyon. Ha, bizim Uğur mu? Kampo. Kampo inşallah gelir. Eline sağlık Burak. Güzel bir açılış oldu. Uyum için. Evet, kim saldırıyor? Muhammed saldırıyor üçlüye. Hemen izleyelim.
Hakan, yeni güncelleme ne zaman gelir? Vallahi güncelleme daha yeni geldi arkadaşlar. Bir sonraki güncelleme, en azından karargah adına söylüyorum, yani 30. seviye karargah ne zaman gelir? Tahminimce Mayıs aylarında, yine Mayıs-Haziran gibi gelir diye düşünüyorum. Yani çok erkenden 30. seviye karargah güncellemesi gelmez. Serkan, teşekkür ederim abi demişsin. O zaman saldırmaya olduğu kadar. Estağfurullah. Halime, evet demişsin. Evet. Muhammed, şu roketleri alsaydın keşke. Evet, Muhammed genlere gidecek. Helal olsun. Zaman var. Sağdan aşağı inecek. Güzel. Soldan da gidebilirdi ama. Kavanı koru, kavanı koru. Kavanı koru. Kavan gidecek şimdi. Cehennem vuracak ona. Tek atacak şimdi cehennem. İyi yırttı. Helal olsun sana be Muhammed. Evet, harika bir saldırı oldu. Hakan, birlik sağlığı ve birlik hasarı heykeli kaç tane kullanmalıyım? Vallahi size kalmış arkadaşlar. Yani bizim diğer arkadaşlara göre söyleyecek olursak, birçok arkadaşımız tek gambotla oynuyor. 2 ya da 3 tane birlik sağlığı kullanıyor. Ne etti? 4. Geri kalanların tamamını birlik hasarı yapıyor. Yani tabiri caizse 8-9 tane birlik hasarı. Aytaç arkadaşımız saldırıyor kanatlıya. Eyvah. Siz. Eyvah. Kahraman gitti. Burada kahramanı korumak önemli arkadaşlar.
Özellikle söz konusu kavansa korumak ayrı bir dert. Evet, kavan bildiğimiz kavan. Bu kavana ve normal sağlıkçılara kesinlikle bir düzenleme gelmesi gerekiyor. Kafasına göre hareket ediyorlar. Özellikle normal bir sağlıkçıyla sis içerisinde yürüyerek uzun mesafe yürümek isterseniz sağlıkçıların hepsi geride kalıyor. Ve hepsi telef oluyor. Hiçbir işe yaramıyor. Yani buna bir çözüm bulmaları lazım ama nasıl çözüm bulurlar? İnşallah bir düzeltme gelir ya da güncelleme gelir. Hem kavana yönelik hem de sağlıkçılara yönelik. Çünkü uzun mesafelerde hiçbiri işe yaramıyor. Evet. Şimdi. Evet Selim. Adnan abi, savunma gravürünün sayısının 2'ye çıkması hakkında değerlendirmen nedir? Valla çok iyi oldu. Hem savunma adına çok iyi oldu. Saldırı adına hiç iyi olmadı. Yani 2 gravürü olan, savunmaya yönelik 2 gravür kullanan adalara artık eskisi gibi rahat rahat saldıramıyoruz. Evet, Hamza'yı izleyelim. Ama kendi adımıza savunma olarak düşünürsek oldukça güzel oldu. Her gün bol bol istihbarat, bol bol elmas kazanıyoruz. Yine de mavi heykel kullanmadığımız için arada bir doğal olarak alana saldırı yapanlar patlatıyor adayı da, ama patlatamayanlar çoğunlukta. Bu da altın diyorum, elmas ve istihbarat açısından işimize yarıyor. Yalnız biz saldırı yapmaya kalktığımızda sıkıntı yaratıyor. Yani iyi yanı da var, kötü yanı da var maalesef. Operasyon yaptıkları için böyle bence bu kadar fazla kullanıyorlar. Yoksa bence Gambot enerji normalde lazım oluyor. Yani Gambot enerji arkadaşlar, yani Zoka oynuyorsanız, savaşçı oynuyorsanız ya da meşale oynuyorsanız o zaman lazım oluyor. Ama onun dışında lazım olmuyor. Yani tek Gambot yetiyor. Abi 5 hesabın hepsini nasıl yetişiyorsun? Aslında yetişemiyorum arkadaşlar. Özellikle küçük hesabıma fazla bakamıyorum. Ve belki de önümüzdeki günlerde bir iki tane hesabımı askıya alabilirim. Hem zaman açısından sıkıntı yaratıyor hem de maddi açıdan sıkıntı yaratıyor. Çünkü her şey pahalaştı maalesef. Kavan her zaman erkenden ölmesi olması. Aynen. Kavanın özelliği maalesef Halime. Mr. Furkan. Adnan abi, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hoş geldin Furkan. Sen bu saatte yayın açmıyordun. Yani normalde yayın açmayacaktım. Ha dedim arkadaşlara 2 tane operasyonu arka arkaya yapalım. Yani şöyle tatile de gideceğim memlekete. Yarın ya da yarından sonra. Yayın açma fırsatım olmayacak memleketteyken. Dedim gitmeden bir yayın yapalım. Güzel bir yayın olsun. Çift operasyon yapalım. O yüzden bu saatte operasyonu açtık. Yayın açtık arkadaşlar. Videolar, normal videolar gene gelecek. Yükledim. Yüklü zaten. Her 2 günde bir farklı videolar gelmeye devam edecek ama yayın olarak maalesef memlekette olacağım için yayına giremeyeceğim.
Hadi az kaldı, az kaldı, az kaldı. Bitir. Vur bir tane daha. Yapma be. Ucunda kaldı ya. Eline sağlık Hamza. Evet. Yani sağlıkçılarla evet Kavan'a mutlaka düzeltme gelmesi lazım. Maalesef. Yani şimdi bakalım. Yapay zekaları kötü demişsin. Aynen. Dansöz Kavan. Hammer'ın içinde çok iyi oldu. 2 tane savunma gravürü. Ha, yani savunmaya yönelik 2 gravür gerçekten ya kendi adımıza, kendi adamızı savunma adına gerçekten iyi oldu. Zihin kontrolü ve enerji emici çok iyi iş yapıyor. Ben de onları kullanıyorum zaten Özcan. İkisini kullanıyorum. Onların ikisini de maxladım. Zaman azalıyor. ...30 dakika sonra diğer operasyon başlayacak. Şunu bitirmemiz lazım. Evet, Nezir arkadaşımız uyuma giriyor. Serkan hoş geldin. Serkan V38 sağ ol. Özcan zihin kontrolü evet. Ahmet abi savaş kısmına 2 seçenek ne zaman gelir? İşte ben de onu diyorum ya mesela. Oo. Buraya şimdi bu güncellemede Karargah 29 güncellemesinde savunma kısmına 2 tane gravür özelliği eklendi. Eyvah. Evet. Şimdi umarım yani Karargah 30 güncellemesi geldiğinde saldırıya da 2 tane gravür özelliğini eklerler ve gemilerde 28 olur. O işte o zaman saldırı gücü mükemmel bir şekilde artar ve en azından saldırı odaklı oynayanlar için eğlenceli bir güncelleme olur. Umarım gelir diyelim. Evet. Kim saldırıyor? Yalçın arkadaşımız saldırıyor kanatlıya. Hemen izleyelim. Eri şoklayıp Zokaları üste alsaydı ya. Neyse sağlık olsun. Yok estağfurullah. Sorun değil arkadaşlar. Operasyon bir şekilde biter. Kullanıcı adamı değiştirdim abi. Benim Beşiktaş timinden. Ha Serkan. Ne olarak değiştirdin? Ha mevcut YouTube'daki kullanıcı adını Serkan olarak mı değiştirdin? Ha Beşiktaş. Arkadaşlar Beşiktaş timinden Serkan V38. Onlar da sağ olsunlar çok yardımcı oldular bize. Onlar da aynı şekilde küreselde ilk sıradalar. Özcan, savaş kısmına gelirse sabotaj zırh durdurulamaz. Yani 2 tane savaş gravürü gelirse %100 herkes zırh ve sabotaj seçer. Kimse gerçekten durduramaz. Çok dengesiz olur ama savunmaya 2 tane gravür gelince yani saldırıya da 2 tane gravür gelsin bir zahmet.
Ahmet İskelet. Abi 73 level'in Gravür açık timinize gelebilir miyim? Tabii buyur gel. İstek at. Halime Diren. Vay meşhur Serkan burada. Tufan Erdoğan. Bir yıl sonra oyunu nerede görüyorsun abi? Yani şunu söyleyeyim kendi adıma, son geçen yılki güncellemeler, bugün yılki güncellemeler, yani son 2 yıla göre düşünecek olursak maalesef Supercell oyunu tamamen paraya döktü. Eğer bu oyunu gerçekten oynamak istiyorsanız size tavsiyem bir tane hesapla oynayın ya da maksimum 2 hesapla oynayın. Asla 3, 4, 5 hesapla oynamayın. Hatta mümkünse tek hesapla oynayın. Çünkü 3-4 tane hesapla oynamaya kalkarsanız ne zamanınız yetiyor buna ne de para yeter. Maalesef para açısından da sıkıntı, zaman açısından da sıkıntı. Ama sürekli işi paraya dökmeye başladı Supercell. Umarım oyuncu kaybetmez. Ne diyeyim? Yani çok pahalı. Özellikle anında eğitim gerçekten çok pahalı. Zenger 777. Abi seni çok seviyorum diyorsun. Teşekkür ederim Zenger. Evet Serkan meşhursun bayağı. Beşiktaş timinde selamlar. Halime aynen abi. Aleykümselam Halime. Furkan. Serkan time alım yapıyorsanız peki dolu mu? Savunmayı üçleyip de saldırıyı gelebilir bence mantıklı oluyor. Valla savunma gravürünü üçlerlerse bu sefer hiçbir yere saldırı yapamayız. Yani abartmasınlar o kadar. Zaten üçlediler. Yani şöyle üçlediler. Gravürde 2 tane savunma seçebiliyorsun. Üstüne yetmedi. Neler var arkadaşlar biliyorsunuz. Geçen güncellemede gelen aksesuarlar var. Yani aksesuarları da hesaba katarsanız aslında mevcut duruma göre gravür üçlenmiş gibi bir durumda. Eline sağlık Yalçın. Evet kim saldırıyor? Yunus arkadaşımız saldırıyor. Sorun değil Aykut ya. Sıkıntı yok. Herkes yapsın saldırısını da benim 4 hesap var. Ben hallederim kalanları. Zanger. Oyunu oynayan çok yok zaten. Anında eğitim elmasla ya da ucuza satın alabilir. Yani ya ucuzlatılması gerekir ya da bölgesel bir fiyatlama yapılması gerekir. Ya da ne bileyim dediğiniz gibi elmas ile takas edilebilmesi gerekir. Yani bir şekilde şu anında eğitime bir çözüm bulmaları gerekiyor. İşte Adnan abi oyunun toplum açısından artması, yayılması lazım. Yani artması lazım ama yayılması lazım ama işte fiyatlandırma yüzünden sıkıntı yaratıyor. Yani şimdi bir de şeyler de geldi. Bu liderler de geldi. Özellikle elit liderler muhabbeti geldi. Yani elit lider almak mümkün değil. Abi bu savaş gemisindeki gibi bir miktar birlik stoklayabilsek bari anında olmasa bile 3-5 saldırı. Yani birlik stoklama işi gelse bence güzel olur.
Mesela proto birlikleri stoklayabiliyorsunuz. Yani maksimum 30 gemilik proto birlik stoklayabiliyorsun. Normal birlikleri de aynı şekilde stoklayabilsek harika olur. İnşallah, bak mesela güzel bir düşünce. Bu hiçbir aklıma gelmemişti. Yani Supercell bunu düşünebilir. Umarım düşünür. Ahmet hoş geldin. Yeni bir arkadaşımız geldi, Ahmet. Ahmet İskelet. YouTube'daki. Serkan. Adnan abi ben kaçtım, iyi yayınlar demişsin. Teşekkürler Serkan. Kolay gelsin. Berkay. Hocam ZP düşmek istiyorum. Taktiği var mı? Bununla ilgili ana sayfamda bir video var. Onu izleyebilirsiniz ama yani taktik, öyle ciddi bir taktik maalesef yok. Ne yaparsınız? Karargahınızı en öne koyun. Size saldırmak isteyenler rahat rahat saldırsınlar. Büyük adalara saldırmayın. Büyük rakiplere saldırmayın. Zafer puanınız yükselmesin. Ama küçük adaları mutlaka alın. Onlar zafer puanınızı yükseltmiyor. Çünkü günde 5 tane küçük adayı alsanız ertesi gün tekrar 5 tane geri geliyor. O yüzden zafer puanınız yükselmiyor. Normal günlük etkinlikleri yapın. Bu şekilde bir müddet gidin. Ama en az bir 5-6 ay bu şekilde idare edin. O zaman yavaş yavaş zafer puanınızın düştüğünü görürsünüz. Ama istediğiniz seviye düşer mi? Onu bilemem. Çünkü kolay kolay düşmüyor arkadaşlar istediğiniz seviye. Supercell kepçe ile alıp çay kaşığı ile veriyor. Aynen öyle. İstedim buraya budaya. Herkes şikayetçi de adamlar ya maalesef umursamıyor. Gerçekten Supercell umurunda bile değil. Eline sağlık Yunus. Evet, Süleyman arkadaşımız Torrent'a saldırıyor. Ona bakalım. Mr. Furkan. İşte abi artarsa aynı diğer Supercell oyunlardaki bir etkinlik veya fazladan ödül koyarlar. Dükkandan kaynakların kalkması kötü oldu. Yani ilk zaten eskiden de dükkanda kaynak yoktu. Sonra bir ara getirdiler o kaynak, odun, taş, demir, altın. Alışmıştık, ne güzel. Özellikle küçük hesaplar için çok iyiydi o takas sistemi. Maalesef onu kaldırdılar. Sadece onu kaldırmakla da yetinmediler eşek herifler. Ne bileyim Doktor Terör gibi, ne bileyim diğer etkinliklerde verilen ödüller vardı. Örneğin Doktor Terör jetonları ya da Proto Birlik jetonları. Onları da yarıya indirdiler. Örneğin her saldırıda, yani maksimum seviye için söylüyorum, her saldırıda 500 tane kötülük jetonu veriyordu. Onu 250'ye de düşürdüler. Yani zorlaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Amaç sen para harca. Para harcayarak jeton biriktir ya da kart biriktir ya da ne bileyim buna benzer bilet biriktir. Para harcayarak güçlen ya da seviyeni yüksel. Bunu istiyorlar. İş o noktaya geldi maalesef. Halime. Ahmet'in düşünceleri efsane abi. Stok lazım. Kesinlikle. Bak bu benim hiç aklıma gelmedi. Vallahi süper. Nasıl, tekrar söylüyorum. Proto birlikleri biz nasıl depolayabiliyorsak normal birlikleri de aynı şekilde depolama imkanı verirlerse harika olur. En azından anında eğitim derdinden kurtulmuş oluruz. Oyun maalesef ki paraya döndü. Takım liderleri, özellikle elit liderler çok güçlü Tufan. Hakikaten çok güçlüler. Ama onların gücünden yararlanabilmek için de maksimum seviyeye çıkartman gerekiyor. Maksimum seviyeye çıkarabilmen için bol bol bilete ihtiyacın var. Bilet vermiyor. Nereden bulacaksın? Para yatıracaksın. Valla geçen gün arkadaşlar söylüyordu WhatsApp grubunda. Şu an dünya birincisi olan
bir adam var sıralamada. Söylentiye göre adam 10-15 bin dolar para harcamış. Bütün liderleri aşmış, bütün liderleri maksimum seviyeye getirmiş. Eline sağlık Süleyman. Çarpıcı harbiden çok iyi hasar veriyor. Harikasın. Ruine 29.90. Attal abi merhaba demişsin. Teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldin. Tufan Erdoğan. Yeni oyunculukta ölüyor maalesef demişsin Tufan. Yunus Yurda. Abi yayınlar demişsin. Teşekkürler Yunus, hoş geldin. Ruine. Kendi timimi söylesem ayıp olur mu? Hayır hayır. Tim reklamı yapabilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Timinizin reklamını yapın. Sıkıntı yok. Şimdi bir saniye. Şunu bir tozlayayım. Şu Titan'a bir bakayım. 147. Tamam, Gambot'la iner burası. Arkadaşlar sağ olsunlar beni düşünerek oynuyorlar. Özcan Koca. Abi artık kaynak için sadece mega yengeç bekliyoruz. Valla kaynak biriktirmek zor arkadaşlar. Yani kendi adıma söylüyorum. Ben harita temizliği yaparken ben zaten bütün heykellerim tozladı biliyorsunuz. Kaynak ödülünü tozluyorum. Mutlaka tozluyorum. Artı bir de gravürden de ne seçiyorum arkadaşlar? Kimya seçiyorum. Yani harita temizliği yapacaksam ekstradan da kimya seçiyorum. Yoksa diğer türlü birikmiyor arkadaşlar. Kaynak birikmiyor. Hele hele 29 seviye karargahtan sonra yapılan güncellemeler çok fazla kaynak istiyor. 9 milyon, 10 milyon, 12 milyon, 13 milyon, yani şaka gibi. Ne kaldı geriye? Kim saldırıyor? Heh, Süleyman Kanatlı'ya saldırıyor. İzleyelim. Bildiğim Supercell en az para kazandığı oyun Boom Beach. Evet. Aynen öyle diyorlar. Yani Supercell en az Boom Beach'ten para kazanıyormuş. Ercüment. Valla. Öyle, arkadaşlar öyle diyor. Artık bilgi ne kadar doğru onu bilemem. Yani gerçekten şu an birinci sırada olan oyuncular en az 10-15 bin dolar para harcamışlar. Tufan. Mesela birlikler için süre kısaltma binası yapılabilir ya da %80'e kadar. Yani olabilir. Yani en azından Bumpas var. Mesela Bumpas'ta ne gibi özellikler var? İnşaat süresini kısaltma özelliği var. Ekstra inşaatçı var. Hızlandırma özelliği var. Mesela Bumpas'a ilave olarak birlik hızlandırma da gelebilir. Birlik eğitim sürelerini düşürme ya da eğitimi hızlandırma gibi özellikler ya da en azından nereye kara borsa dediğimiz dükkana takas sistemi olarak da gelebilir. Yani yapılabilir. Yapılmayacak bir şey yok. Yeter ki Supercell istesin arkadaşlar.
Arkadaşlar şu an büyük saldırı sahip Umut açıyoruz. Evet bakın arkadaşlar Ruina arkadaşımız timini tanıtıyor. Tim etiketini de ver. Böylelikle belki gelmek isteyen olur sizin time. Berkay, Clash of Clans oynuyorum. Hem paketler daha ucuz hem daha etkili. Evet, Clash of Clans öyle diyorlar. Eline sağlık Süleyman. Yani Clash of Clans'a bu Bumbiç'e göre daha iyi diyorlar. Yani en azından maddiyat açısından, süreler açısından, ne bileyim eğitimler açısından. Ne kaldı geriye? Şuna bir bakayım. 68. Tamam. Hemen iyi. Şunu adrenalin yapalım. Şurayı da tozlayalım. ...68... 1... 2... 3... Lan niye inmedin sen? Tamam. Harikayız. Oh. Oh bitti, bitti, bitti. 12 dakika sonra ikinci operasyon var. Evet. Yaklaşık 12 dakika sonra ikinci operasyonu açacağız. Bakın birikmiyor yani. Şurada 40 tane biletim var. Maalesef birikmiyor. Yani elit lider almak için en az 80 tane bilete ihtiyaç var. Mesela şurada garanti öge için kalan denemeler diyor ya. 80 tane bilet var. 80 tane bileti ben nereden bulacağım? Nasıl toplayacağım? Para yatırmadığın sürece biraz zor. Sıkıntı bu maalesef. Şimdi mesajlara bir bakayım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Evet Ercüment biz de dubleks açıyoruz. Herkesi bekleriz. Evet arkadaşlar team paylaşımı yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Reklamı yapabilirsiniz. İsteyen time rahatlıkla gidebilir. Biz her timi destekliyoruz. Sıkıntı yok. Tufan Erdoğan. Blender Prates de var. O mantık. İttifak üyeleri puan bağışlayıp destekten faydalanıyor. Özcan Koca. Kaynak ödülü de yetmiyor belli bir noktada. 6-7 tane kaynak koymak gerekiyor. O kadar abartmayın canım. Yani 2 tane koyun en azından mesela. Mesela bende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane saldırı heykeli var. Hasar heykeli var. Bunların bir tanesini kaldırıp onun yerine bir tane de kaynak konulabilir. 3 tane gambot yetiyor arkadaşlar. Tozladığınız sürece 3 gambot gerçekten yetiyor. Sıkıntı yok.
Evet. Şimdi Furkan, Mr. Furkan, yanılmıyorsam böyle bu elit lider muhabbeti böyle gitmez. Bir şekilde bir noktadan sonra biter. Örneğin 3 ay sonra biter, 4 ay sonra biter. Ondan sonra artık bu lider alımları normale döner. Ne zaman döner? 6 ay sonra döner, bir yıl sonra döner. Yani bir sonraki güncellemede döner. Yoksa bu işin boku çıkar. Yani sürekli lider ekleye nereye kadar lider ekleyecekler? İşte normal elit lider etkinliği bittiğinde burada lider al kısmındaki sandıklar yenilenir. O zaman yavaş yavaş, gıdım gıdım, ağır ağır herkes ne yapar? Liderleri çıkartmaya çalışır. Ama şunu da yapabilirler. Benim dediğim şey gerçekleştiğinde elit liderden gelen liderler sandıklardan çıkartmayabilirler. Sadece normal diğer liderleri sandıklardan çıkartırlar. Yani bunu da yapabilirler. Ya da parayla satarlar. Bumpas, mesela Bumpas gibi. Ya da kara borsaya eklerler. Parayla satarlar. Yani yaparlar. Yani iş gerçekten paraya döndü bu oyunda. Şimdi Ercüment dupleks açıyoruz demişsiniz. Tamam, ben eleştirdim mi hep yoksa spamdan mı bilmiyorum. Adamlar beni engelledi demişsin Selim. Pepe. Çok mu kızdırdın adamları? Kırmızı çizgi klanına alım yapıyoruz demişsiniz. Serkan Yaşar. Adnan Bey, selam aleyküm. Aleyküm selam Serkan, hoş geldin. Bir sorum var. Günlük ücretsiz lider alımı geliyor. Kırmızı yazı yazıyor. Ücretsiz lider açmıyor. Önce birkaç aksesuar parçalamasın diyor. Anlamadım bu sorunu diyor. Şimdi arkadaşlar, mesela şurada lider alım. Örneğin sıradan lider alım. Ücretsiz geliyor ya bir tane. Bakın şurada şu sağ tarafta ne diyor? Garanti öğe için kalan denemeler. Örneğin şu ücretsiz denemelerden her gün bir tane ücretsiz veriyor. Sandık veriyor. Teğmen çıkabilmesi için 32 kere o ücretsiz sandığı açman lazım. Çavuş için 29 demiş. Destansı aksesuar için 34 demiş. Ender aksesuar için 8. Yani örneğin bakın ben bir tane harcayayım. Hadi bir tane harcayayım deneme amaçlı. Bende 43 tane jeton var. Bakın 32, 29, 34, 7. Şuradaki sağdaki rakamlara dikkat edin. Harcıyorum. Sıradan bir aksesuar geldi. Bak 32 idi, 31, 28, 33, 7. Gördüğünüz gibi. Yani buradaki sayılara takip edin. Buradaki sayılar hangi sandıktan sonra, kaçıncı sandıktan sonra teğmen çıkacak, kaçıncı sandıktan sonra çavuş çıkacak, kaçıncı sandıktan sonra destansı aksesuar çıkacak ya da elit lider için söyleyecek olursak kaçıncı sandık mesela 79 diyor. Yani düz hesap 80. 80 tane bilet harcamanız gerekiyor elit lider çıkabilmesi için. O da bir tane elit lider çıkacak. Yani her 80 bilete bir elit lider çıkıyor. Yani buradaki mantık bu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Önce birkaç aksesuar parçalamasını diyorsun. Anlamadım sorunu. Ha, şeyleri mi diyorsunuz? Bakın arkadaşlar, burada da aksesuarlara gelelim şimdi. Özellikle şu sarı ve mavi aksesuarları kilitleyin. Yani şöyle kilitleyin mesela. Yanlışlıkla onları bozdurmayın. Çünkü sıradan aksesuarlardan da şu doğal lütfunu, yani kaynak üretimi aksesuarlarını kilitleyin. Bunlar, harcamayın, bunu da kullanırsınız. Ama onun dışında kalan şu sıradan aksesuarları parçalayarak jetona dönüştürebilirsiniz.
Tekrar söylüyorum. Mavi, sarı ve bir de şu kaynak aksesuarlarını kilitleyin. Kilitleyelim bakın. Baştan sona kilitleyeyim. Bunu kilitledik, bunu kilitledik, bunu da kilitleyeyim. Bu sıradan mı? Sıradanmış. Geç. Sıradanları geç. Neyse bunları koymuşum. Kullanıyorum şu an. Kullandıklarımı da kilitleyeyim de en azından. Şu mavileri de kilitleyin. Şu mavilerle sıradanlar aynı. Tek farkı mavilerin gücü sıradan olan aksesuarlara göre daha yüksek ve sağlıkları da daha yüksek. O yüzden onları harcamayın. İlla parçalayacaksanız, harcayacaksanız sıradan aksesuarları harcayın, parçalayın. Başka? Bakın bunların hepsi. Şimdi rahatlıkla seçebiliriz. Tümünü seç diyorum. 34 tane seçti. Parçala diyorum. Parçaladı. Gördüğünüz gibi kilitlediğim aksesuarların hepsi bende kaldı. Onun dışında kalan hepsini parçaladık. Neye dönüştürdük? Modüle dönüştürdük. Jetona dönüştürdük. Jeton ne işe yarıyor arkadaşlar? Jetonda örneğin ne yapayım? Şunu paratoner. Sağlığını yükseltebilirsiniz. Bakın. %14 sağlık. %16 oldu örneğin. Seviye 4 oldu. Bizim ne işimize yarayacak o? Nerede bizim paratonerimiz? Şurada. Kapatayım. Bakın arkadaşlar zaten şok atarın sağlığı 19.900. Ekstradan da paratonerin seviyesini yükselttiğimiz için 3000 ile 3200 de oradan geliyor. Yani yaklaşık 22.000 23.000 canı var. Yani parçalayarak modüle dönüştürüyorsunuz. Topladığınız modül anahtarlarıyla da aksesuarlarının sağlığını arttırmış oluyorsunuz. Bu aksesuarlar da bu işe yarıyor arkadaşlar. Evet. Serkan Serin teşekkür ederim. Özcan elinize sağlık demişsin. Şiir gibi estağfurullah. Ercüment. Abi global 100. sıradayız. İlk 50 olmamız için ilk 50'nin hata yapmamasını mı bekleyeceğiz? Yok. Hata yapmasını beklemeyeceksiniz. Size tavsiye bakın biz her gün 5 dakika geri alıyoruz. Mesela şimdi saat kaçta başlayacak? 12'de başlayacak yeni operasyon. Yarınki operasyonu da 11.55'te başlatacağız. 3'e çeyrek geçeye kadar geri alın arkadaşlar. Bakın 3'e çeyrek geçeye kadar geri alın. Her gün 5 dakika 5 dakika. Ve böylelikle normalde mesela maksimum puan 43.200. Ne yaparsanız yapın 43.200'ün üzerine çıkamazsınız. Örneğin 20. sıradasınız. İlk 50'de hiçbir zaman için 19'a düşemezsiniz. Çünkü 20 ve üzeri olanlar ne yapıyorlar? Takla attırıyorlar. Takla attırabilmeniz için de sizin de her gün 5 dakika geri almanız gerekiyor. Bakın biz de 5 dakika geri alarak 43.200 yerine 45.360 puanı çıktık. 3'e çeyrek geçeye bütün puanlar sıfırlanıyor arkadaşlar. Yani o saate kadar tavsiyem her gün 5'er dakika 5'er dakika geri alarak bir deneme yapın. Ekstradan 2160 puan kazanıyorsunuz. Yani mevcut puanınızın üzerine ikinci bir 2160 puan daha kazanıyorsunuz. İşte o zaman birinci sırayı görme olasılığınız %100 arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Evet. Abi ben kaçtığımı demişsin. Serkan Serin iyi geceler. Teşekkürler. Adnan abi sende yayıncılık kodu yok mu? Yok maalesef bende kod yok. Yani ben Supercell birkaç kez başvuru yaptım. Benim partnerlerimi bir türlü kabul etmedi, ettiremedim.
Furkan rica ederim. Adnan abi radarı yükseltemiyorum. Neden acaba? Yükseltme işareti çıkmıyor yanında. Maksimum yapmışsındır. Zaten radar maksimum 20 seviye arkadaşlar. 20 seviyenin üzerine isteseniz de çıkartamazsınız. Ya da mevcut karargahınız 15 ise radarınızda maksimum 15 olur. 16 yapamazsınız. Radarı 16 yapabilmek için önce karargahı yükseltmeniz gerekir. Sonra radarı yükseltmeniz gerekir. Eyvah. Tamam. Şimdi bakın bir sonraki operasyonumuzu, yarınki operasyonumuzu ne zaman açacağız? 5 dakika geri alıyoruz. Bakın 12 yerine 11.55 olacak. Bakın biz bu şekilde her gün 5 dakika 5 dakika geri alarak 3 çeyreğe kadar geleceğiz. Zaten geldik. 3 çeyrekte taklattırdık. Şimdi ikinci tura geçtik. Bir tur attık. Bu ikinci turdayız. Liderleri Bumpas'a bağlasınlar. Ya o olabilir. Yabancılar bile isyan ediyor. Yani her şey paraya döndüğü için herkes isyan ediyor. Tufan Erdoğan. Abi 80 bilette %50 şansı var. Çıkmazsa 1.80 daha aramak gerekiyor maalesef. Yani biletler maalesef sıkıntı. Sarı aksesuarlar parçalanmıyor. Ha, onlar parçalanmıyor mu? Onu bilmiyorum. Yani ben parçalanmasın diyerekten ne olur ne olmaz diyerekten kilitliyorum. Siz de kilitleyin. Eskiden kamuflaj bileti veriyordu Bumpas, artık vermiyor. Onu da satın almanız gerekiyor. Maalesef onu da değiştirdi. Türk Dil Kurumu Türkiye. Hocam selamlar. Birlik sağlığı heykelim yoksa birlik hasarı heykelim daha faydalı? Tanklar için mi? Valla ben tank dönemi bitti arkadaşlar. Yani tank dönemi bitti. Ama tank için önce gambot enerji lazım. Evet. 2 tane birlik sağlığı yeter. Geri kalanın birlik hasarı olmasını tercih ederim. Serdar, teşekkür ederim Serdar. Yüreğine sağlık. Ne, 20 seviye radarım varsa zaten maksimum. Onu artık yükselmiyor maalesef. Radar maksimum 20. Keşke onu da yükselseler. Heh, Albay. Burak arkadaşımız ocağa saldırıyor. Hemen izleyelim. Ado. Evet, telefon veya tablet üzerinden video çekmem gerekiyormuş. Öyle söylüyorlar genellikle. Yani partnerlik için, Supercell partnerlik için. Çok da önemli değil arkadaşlar yani. Archie Hert. Yeni liderler çok iyiymiş. Yengeç'te gördük ama biz alamadık. Yani yeni lider olarak Anna harika arkadaşlar. Yani elit lider olarak Anna gerçekten harika. Yerine göre şu jeneratörlere tek atıyor. Şey de çok iyi. O sağlıkçı lider. Birliklerin sağlığı azaldığında anında birliklerin sağlığını yükseltiyor. Yani aslında elit liderler harika arkadaşlar. Lakin tek sıkıntı çok fazla bilet istiyorlar. Sağ ol Selim. Görüşürüz. İyi geceler. Hepimize iyi yayınlar. Biz buradayız. Bir operasyonu da yapalım. İkinci operasyonumuz başladı.
Efekan güçlü. Şimdiki elit lider nasıl abi? Ne düşünüyorsun? Ha şey mi? El bombacısını mı? Eline sağlık Burak. Valla bizim timde hiç kimse almıyor arkadaşlar. Bilet biriktiriyorlar. Farkındaysanız ben de biriktiriyorum. Bir sonraki elit lidere kadar biriktireceğiz. Yani bizim timde kimse almayınca ben de almadım. Yani çünkü el bombacısı kullanan yok artık yani. El bombacısı, tank. Ha, tank da mesela şey güzel. Şaf. Ha, elit lider anlamında söylüyorum tabii. Elit lider olarak el bombacısını pek almayacağız gibi gözüküyor. Özcan Koca. Ocak için meşale harcıyorduk önceden. Lazerciler doğruyordu. Yani maalesef. Yani artık yani bu proto birlikler sayesinde özellikle şokçu sayesinde birçok üs kolaylaştı. Rahatlıkla operasyonlar bitiyor. Yani bize yeni bir operasyon şart. Yani yeni bir operasyon üssü şart. Evet. Burak arkadaşımız kanatlıya açılışını yapıyor. Şok at, şok. Aman şok diyorum, sis at. Güzel. Burada da şu kıskaçlar çok sinir bozucu. Fırsatınız varsa şu kıskaçları mutlaka alın. Ya da kaçın onlardan. Yoksa fena. Bütün birlikleri çekiyorlar. Yani mesela duplex operasyonunda el bombacısını nerede kullanacağım? Hiçbir yerde. Artık normal size söyleyeyim. Harita temizliğinde de el bombacısını kim kullanıyor? Hele bu ikinci gravür geldikten sonra, yani savunmaya ikinci gravür geldikten sonra el bombacısı hiçbir işe yaramaz. Tank da işe yaramaz. Çünkü tanklar zaten ağır ilerliyor. Yavaş ilerliyor. Hasarları düşük. Sağlıkları düşük. Yavaş hareket ediyorlar. Bu durumda bir de 2 tane gravür kullanıyorsun. Hele can azaltan, enerji emici gravürünü kullandığını düşünün. Tanklarda karargaha varmadan hepsi zaten kendi kendine ölürler. Yani son güncellemeler birçok birliği devre dışı bıraktı maalesef. Bazen pumpas görevi olursa kullanıyoruz. Ha yani el bombacılarını mesela pumpas görevlerinde kullanabilirsiniz ya da tankları pumpas görevlerinde kullanabilirsiniz. Onun dışında bir işe yaramıyor. Kavan gene satmış. Sağ olsun Kavan. Güneşleniyor mübarek. Keyfine bakıyor. Hiç umurunda bile değil askerler. Evet. Evet, güzel bir açılış oldu. Eline sağlık Burak. Bozoklar Burak mıydı? Yok, Aytaş'tı. Pardon ya.
Özcan Koca, lazerciler geldi, mertlik bozuldu maalesef. Lazerciler çok fena ya. Hele hele bu proto birliklerle birlikte kullandığın zaman işte ne var? Doktor Vitamin, bir de Şokçu. Bu ikisiyle birlikte kullandığın zaman lazercileri kimse tutamaz. Tutamıyor zaten. Eline sağlık Aytaç. Ha, kim saldırıyor? Muhammed saldırıyor. Hemen izleyelim. Efekan güçlü. Keşke ben de harcamasaydım abi. Çıkarttım. Ben biriktirip dediğin gibi diğer elit lideri beklesem iyi olurmuş. Ha Efe. Ee, çıktıysa eğer mevcut elit lider, el bombacısı elit lideri nasıl kullanmışındır mutlaka. Ahmet Gebizli. Bir Max Dunfetimiz anlamız olmadı. Sahilden karargaha patlatalım. Şimdi aynen Anna ile Dunfet'i harika işler çıkartıyor. Mesela uyum üstünü düşünün. Adamlar Anna ve Şaf ikilisini kullanarak direkt jenleri patlatıyorlar. Yani ama işte o özellikleri de erişebilmek için liderleri yükseltmek gerekiyor. Liderleri yükseltmek için bilet lazım. Ya anasını satayım yani. Neresinden tutarsan tut elinde kalır gibi bir durum var. Şu işi kolaylaştırsalar çok iyi olacak. Özellikle şu bilet işini çözseler. Böylelikle herkes hem normal liderler hem elit liderlere erişimi sağlar. Proto birlikler gibi elit liderlere ya da normal liderlere sahip olurlar. İşte o zaman oyun biraz zevkli olur. En azından oynayanlar yaptığı saldırılardan zevk alır. Yoksa sıkıntı, gerçekten sıkıntı. Şimdi Archer Hurt. Anna'yı kesin almamız lazım abi. Anna'yı mutlaka almanız gerekiyor ama geçti o. Yani geçen ay sağlıkçı vardı. O da harika bir lider. Ondan önceki ay Anna vardı. O da mükemmel bir elit lider. Yani onlar tekrardan gelmez arkadaşlar. Aldınız şu ana kadar. Almadınız. Bu elit lider etkinliğinin bitmesini beklemek zorundayız. Öyle gözüküyor. Artık ne zaman biter? Örneğin 6 ay sonra biter. Ne bileyim 1 yıl sonra biter. Ondan sonra normal döngüye girer. Lider sandıkların açılımı. İşte ama sıkıntı şu. Eğer normal döngüye girdiğinde elit liderleri sandıklardan çıkartmaya izin verirler mi vermezler mi? Bir de öyle bir sıkıntı var. Yani neresinden baksan tutarsızlık. Neresinden bakarsan ahmakça derler ya. Öyle bir şarkı var. O zaman kimse para yatırmaz Emre. Aynen. Mesela 6 ay sonra, 1 yıl sonra lider etkinlikleri bittiğinde mevcut liderleri normal sandıklardan çıkartmaya kalkarlarsa o zaman doğal olarak kimse para yatırmaz. İyi kötü bilet biriktirip birer çıktığı kadar olduğu kadar yoluna devam eder. Çoklu kullanmamış mı bu Muhammed? Eline sağlık Muhammed. Evet.
Evet, Ertuğrul arkadaşımız hileye saldırıyor, ona bakalım. Evet. Efekan güçlü. Dediğin gibi el bombacısı fazla kullanmıyoruz abi. Bir kez denedim. Fazla bir yararını göremedim demişsin. Yani biz de yani el bombacısı hiç kullanmadığımız için gerek duymadık almayı. O yüzden harcamadık biletleri. Artık bir sonraki elit lider etkinliğine kadar biriktirip gelen elit liderin özelliklerine bakacağız. Ona göre ne yaparız, harcarız o zaman. Bu sistemde çok bedel ödetir. Abi proto jetonu gibi etkinliklerde her aşamada neredeyse anahtar kart vermesi lazım. Yani en azından yani günde bir tane kart ücretsiz gelmesi gerekiyor. Yani Doktor Terör etkinliğini yaptın. Aşaması ne olursa olsun, yani aşamaya bakmaksızın her aşamada, yani etkinlik sonunda bir tane %100 bilet garanti vermesi gerekir. Yani bunu yapabilirler. O zaman birçok kişi oyundan zevk almaya başlar. En azından hırs yaparlar. Her gün bir tane bilet bile olsa, haftada 7 bilet, ayda 28 bilet, birazcık da dükkandan gelir. Yani 50'ye yakın bilet her ay birikir. Bu da her ay en az 5-6 tane sandık açmanız anlamına gelir. Bu da ne yapar? Lider çıkma olasılığını arttırır. Bu da bu şekilde ne yaparsın? Oyuncu olarak hırslanırsın, dersin ki tamam bu ay çıkmadı ama önümüzdeki ay %100 çıkacak dersin. Bu şekilde kendini şartlandırırsın, motive edersin. Oyuna kaldığın yerden ne yaparsın? Huzurlu bir şekilde, ne bileyim, umutlu bir şekilde devam edersin. Ama böyle bir, şu anki sistemde umut diye bir şey yok. Yani artık gelmeyecek. Mesela Anna'yı alan aldı. Ama hiç gelmediyse bundan sonra Anna gelmeyecek. Benim gibi birinci seviyede kaldıysa ikinci seviyeye hayatta çıkartamayacağım. O an için parasını bastırıp Anna'yı alıp maksimum seviyeye çıkartan çıkarttı maalesef. Yani böyle bir saçma sapan düzen var. Evet, Özcan Koca, dediğim gibi küreselde birinci olan arkadaş 10-15 bin dolar para harcamış. Bütün liderleri aşmış, hatta aşmakla da kalmış, bütün liderleri maksimum seviyeye çıkartmış. Zaten dediğim gibi Anna ve Doomfethi'yi kullanarak adamlar bütün jenleri hiç saldırı yapmadan patlatıyorlar. Yine aynı şekilde eğer enerjin bu olsa, birazcık enerji topladıysan aynı şekilde karargahı da Anna ve Doomfethi sayesinde, şaf sayesinde ne yaparsın, patlatırsın yani. O kadar basitleşti ki bu elit liderler sayesinde, ya da diğer liderler de buna dahil, sadece elit lider değil. Ama saldırılar çok basitleşti. Lakin liderlere erişim aşırı zor. Sıkıntı orada. Lider jetonları günlük bir tane, ne diyor Şahin? Lider jetonları nereden çıkıyor? Günlük bir hakla açılmıyor. Yok. Bu saldırılar bitsin göstereceğim. Şeyde var arkadaşlar. Günlük etkinliklerinizi yapın. Çeşitli jetonlar biriktiriyorsunuz. Kötülük dükkanı dediğimiz para borsa dükkanında farklı farklı menüler var. O menülerde takas yapabileceğiniz yerler var. Oradaki takas yerlerinde ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Biriktirdiğiniz jetonları takaslayarak lider bileti satın alıyorsunuz. Ahmet Gebizli tekrar gelir elit liderler. Dediğim gibi bir 6 ay sonra ya da bir yıl sonra bakmak lazım. Çünkü
her ay elit lider, her ay elit lider gelmesi saçma. Bir şekilde bu elit lider etkinliği biter. İşte elit lider etkinliği bittiğinde ne olacak? Bütün elit liderler, bu zaman alamadığımız elit liderleri alma şansımız olacak mı, olmayacak mı? Ha, paraya döndürürler. Elit liderleri parayla satarlar. Ki zaten şimdi de parayla satıyorlar, ayrı mevzu da. O zaman direkt parayla satarlar. Şu liderin fiyatı şu kadar, şu liderin fiyatı bu kadar diye. Evet, Ali arkadaşımız üçlüye saldırıyor. Bizim klan TR kaçta? TR diye bir şey yok operasyonlarda arkadaşlar. Global var. Yani globalde birinciliği gördük. Onu söyleyeyim. Bir tane İtalyan tim var maalesef. Bütün planlarımızı alt ediyor. Onların yüzünden genelde ikinci oluyoruz. Kısa bir sürede birinci sırada kalıyoruz. Sonra ikinci sıraya düşüyoruz. Üçüncü sıraya düşüyoruz. Evox. Bir Efekan. Bir de elit lider çıkma ihtimali %100 yazıyordu. Abi ondan hırslandım, harcadım. He. Yani elit lider çıkma olasılığı %100 yazıyorsa kesinlikle çıkıyor. Ama dediğim gibi mevcut el bombacısı lideri pek hoşumuza gitmediği için, ya da daha doğrusu hoşumuza gitmediği anlamda değil, o da güzel bir lider. El bombacısı kullanmadığımız için gerek duymadık jetonları harcamaya. Buranın sağlığı kaçmış? Oo, bayağı yüksekmiş. Şimdi Halime Diren, Ahmet ya Dumfeti anla saldırını gerçekten merak ediyorum. Tabii maxlayabilirsen. Azde bir diye, Azde bir R miydi? Dur bakayım. Evet. Kanala abone olun arkadaşlar. Şimdi o mesaja yazacağım. Azde bir R. Bu adamlarda liderler maksimum ya da maksimum değilse bile birçok özelliği açık ve liderlerin özelliklerini kullanarak gerçekten harika işler yapıyorlar. Evet, bizde Arçı Hartı, Aleyna Baba Ali, bir de Nezir var. Riley.
Bunlar maşallah ilk 5'e giriyorlar genelde. Yani yerelde ilk 5'e giriyorlar. Evet, Hamza'yı izleyelim. Kanatlıya saldırıyor. Yani neden tanklar kullanılmıyor ya da tercih edilmiyor? İşte bunun en güzel kanıtı bu arkadaşlar. Artık tankların yerine mekalar aldı. Meka varken kimse tank kullanmıyor. Yalnız mekalarla Zoka oynanmaz. Bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi Zokalarla mekalar aynı hizada hareket ediyor. Özellikle roketler mekalara hedef aldığında otomatik olarak bütün Zokalar ölür. Aha, kendini şokladı. Yanlışlıkla kendini şokladı. Eline sağlık Hamza. Ahmet Gibizli, 45 levele kadar tank kullanırsın iyi kötü, sonra patlamaya başlarsın. Aynen öyle. Evet, Yunus arkadaşımızı izleyelim. Mesela burası Zokalık. Duplex operasyonu bile olsa fark etmez. Burayı Zoka ile saldırı yapabilirsin. Ama lazerciler varken ne kadar gerek var? Aa, Yunus neden meka almış ki? Mekaları boşuna almış ya. Onun yerine lazerci alsaydı daha iyiymiş. Şimdi Barış, Alayna baba bana saldırmış, alamamış. Bir dahaki sefer abi demişsin. Oyundaki adın ne? Barış. Aynen Ahmet. Doomfethi hariç, yani şaf özelliği hariç tankların sevilecek bir yanı yok. Ama eskiden mecburen tank oynuyorduk. Yani MK yoktu örneğin. MK'lar yok iken mecburen tank oynuyorduk. O zamanlarda karargah maksimum 19 muydu, 20 miydi, neydi? Maksimum seviye. Böyle o zamanlar bir de anında eğitim de yoktu. Gravür diye bir şey yoktu. Ne bileyim. Yani düz bir oyundu. Eski oyuncular çok iyi bilir. O zaman ister istemez tank oynuyorduk. Ya full Zoka oynuyorduk ya da tank oynuyorduk.
Eline sağlık Yunus. Türk Dil Kurumu. Hocam MK'sı olmayan garibanlar da tank kullanıyor. Diyorum ya. MK aktif oluncaya kadar iyi kötü tank kullanın. Ama MK aktif olduktan sonra tankın çok da bir önemi kalmıyor. Çünkü MK'lar tanklara nazaran daha fazla hasar veriyor. Daha sağlıkları daha iyi ve aynı zamanda şoklama özellikleri var. Ahmet Gibizli. Ortalama 1-1,5 yılda karargah yükseltmesi gelmiş oyuna. Yani tahminen Mayıs ya da Haziran aylarında gelir bir sonraki karargah yükseltmesi. Yani karargah 30 yükseltmesi Mayıs-Haziran aylarında gelir. Öyle bir beklenti içerisinde girebiliriz rahatlıkla. Ama ne gibi bir özellikler getirirler onu bilmiyorum. Yani geçen güncellemede söz verdikleri bir şey vardı. Özellikle operasyonlara yönelik operasyona bir güncelleme geleceğini söylediler. Bu güncellemede yapmadılar. O zaman karargah 30 güncellemesinde gönül rahatlığıyla bu operasyonlara yönelik bir düzenleme bekleyebiliriz. Evet, tavan gitti gene. Vallahi inşallah. Yani karargah 30 güncellemesi geldiğinde gravüre ikinci bir saldırı özelliği eklenmezse Supercell'e bol bol küfür ederiz yani. Yani geçen yılki güncelleme neydi arkadaşlar? Özellikle aksesuarlara yönelikti. Bu yılki güncelleme, yeni gelen güncellemede gravürdeki savunmayı 2'ye çıkarttı. Yani son 2-3 yıldır Supercell bütün güncellemelerini savunma ağırlıklı yapıyor. Artık karargah 30 güncellemesini de bir zahmet saldırı odaklı yapsın. Özellikle tekrar söylüyorum. Gemilerin mutlaka ama mutlaka 28'e yükseltmesi lazım. Kesinlikle ama. Ve savunmaya 2 tane gravür verdiyse bir zahmet saldırıya da bir ikinci gravür versin. İşte o zaman tadından yenmez. Özcan Koca, karışık düzen her yere geliyor. Aynen. Yani karışık düzenle alamayacağınız aday yok arkadaşlar. Yeter ki altın sorunu olmasın. Birlik eğitmek için altın sorunu olmasın. Ahmet Gebizli, yükseltme geldiği için bir tık zorlaştı op. Yani operasyonları zorlaşmadı arkadaşlar. Yani operasyonlarda beni zorlayan tek şey şu roketler oldu. Onun dışında bum topların yükselmesi ya da ne bileyim diğerlerinin yükselmesinin çok bir önemi yok. Roketlere çok dikkat edin. 21 seviyeye yükseldiler. Yani karışık düzen oynuyorsanız. Tabi normal MK topçu oynuyorsanız farklı da ama karışık düzen için söylüyorum. Çok fena vuruyor 21 seviye roketler. Gerçekten çok fena vuruyor.
Yani gravürden zırh bile seçseniz fark etmiyor. Eline sağlık Yalçın. Evet, Kavan gitmeseydi kesin teklenirdi orası. Kavan gene sattı. Yaptı yapacağını. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bize de kesmiyor. Bakın bu ikinci operasyon. Duplex operasyonu. Bir tanesini bitirdik. İkincisini de bitti sayılır. Evet. Şokçu protonun menzili yarıya indirdiler. Yok de be. Gerçekten mi? Işının menzili 1529. Bunu daha mı uzundu? Evet Ahmet, yani tek düşmanımız roket karışık düzende. O da özellikle 21 seviye ise sıkıntı. Ha, bu arada şeyleri göstereyim. Operasyon ödüllerini. 1,5 milyon odun taş demir geliyor. 29 elmas geliyor. Altın gelirse o da yanılmıyorsam 3,5 geliyor. Ne kaldı? 1, 2, 3, 4 ada kalmış. Ruine dedis. Büyük ihtimalle hepsine tek tek elit lider eklerler. Zaten eklenmedik ne kaldı? Eklenmedik yok herhalde. Şu elit liderlere bir bakayım. Daha doğrusu şu şeyden bakayım. Şuradan bakayım da. Yani savaşçı var. Ha, bir lazer. Ha, lazere de geldi. Eklenmedik lider kalmadı. Yani bütün birliklere en azından birer tane lider var. En son lazere geldi. Güncelleme ile birlikte ek olarak ekstra geldi. Berk Direli. Teşekkür ederim. Hayırlı geceler, iyi yayınlar demişsin. Teşekkür ederim Berk. Yüreğine sağlık. Özcan Koca, bir de havan topları belirsin. Havan topları da tek atıyor lazercilere maalesef. Ve bir de toplu katliam yapıyor. Tek atması önemli değil. Birer birer indirse sıkıntı yok da. Toplu katliam yapıyor. Evet, Süleyman arkadaşımız üçlüye saldırı izleyelim. Ahmet Gebiz'de. Vallahi abi 3000 civarıydı, 1500'e düşmüş. Yok ya, dur bakayım bir sorayım bizim kime. Allah, şokçuların menzilini 3000'den 1500'e düşürdülerse Allah belanı versin deriz yani. Başka bir şey diyecek yok. Ben hiç dikkat etmedim valla. Samet Varcan. Abi bir hafta önce Zoka videonu izledim. Acayip güldüm ya. Panikletici aksesuarlar ile bayağı uğraştım.
Şokçunun mesafesini düşürmüşler anlaşılan. Ben hiç fark etmedim vallahi. Ya zokalarla oynamak eğlenceli arkadaşlar. Gerçekten çok eğlenceli. Eğer gunbotunuz yetiyorsa zokalarla oynamaya kesinlikle oynayın. Hem heyecanlı oluyor zokalarla oynamak hem de zevklidir. Ama işte bu aksesuarlar işi bozuyor. Örneğin sersemletici var. Maşallah darmadağın ediyor birlikleri. Örneğin yavaşlatıcı var. Örneğin hasar veren var. Sizin içinde bile olsanız sizi vuran aksesuar var. Vay, Süleyman harbi taktik yapıyor. Valla süre yeter. Bir aksilik olmazsa Süleyman arkadaşımız burayı bitirdi. Gamer. İyi yayınlar Atan abi demişsin. Teşekkür ederim Gamer. Hoş geldin. Özcan Koca. Tek combat zor oluyor abi. Bir de beceremiyorum Zoka. Tek combatla zordur arkadaşlar. Ya da tek combatunuz varsa örneğin topçularla ne yapacaksınız? Eğer müsaitse ada, tabi bu operasyon için geçerli, enerji toplarsınız ama normal haritadaki adalarda böyle bir şans olmuyor. Tek kombotla Zoka biraz zor. Daha önce şey yaparsınız, tek kombotla Zoka çavuş yerine Bullet'in sataşmasını tercih edersiniz. Hadi in. Helal sana Süleyman. Harika bir taktikti. Taktik güzel. Adam taktik adamı ya. Uyuma bir gözcülük yapayım. Ha, oyun bitmiş zaten ya. Buraya gözcülük yapmaya bile gerek yok. Omurga var. Omurga da bitik. Nezir arkadaşımız omurgayı bitiriyor. Özcan Koca. Tek kambot zor oluyor abi. Bir de beceremiyorum. Yalçın öğretirse oynarım. Valla Yalçın'a sor. Yalçın işi çözmüş. Tek kombotla. Harika oynuyor. Ha, Samet Barcan. Ya Zokalarda en büyük sıkıntım o zaten. Sağlık yerine sis atıyorum. Sis yerine işaret atıyorum. İşaret yerine böcek atıyorum. Çorbaya dönüyor her şey. Abi önceki ekran görüntüsüne baktım. 3058'miş şokçunun. 28 seviye. Oo, düşürmüşler. Çok feci düşürmüşler o zaman. Ama güncelleme notlarında yoktu o. Şokçunun ne tanıtım videolarında Şokçunun ışın mesafesine yönelik ne de güncelleme notlarında Şokçunun ışın mesafesine yönelik bir not ben görmedim, duymadım. Siz gördünüz mü hiç? Eline sağlık Nizir.
Güzel. Hadi buraya da ben saldırayım. Prota birlik harcamaya gerek yok. Bakın burada ne var benim? Anna var. Bir de Linnea var. Sağlıkçı. Gerçekten harikalar. Karışık düzende harika iş çıkartıyorlar. Prota birliğe gerek kalmıyor. İşte burada tek sıkıntı şu sağlıkçı denen gerizekalılar, bir de kavan. Geride kalıyorlar. Acayip geride kalıyorlar. Bir de örneğin sağlıkçılardan bir tanesi hasar alsın. Bütün sağlıkçılar onun başına toplanıyor. Askerler önde gidiyor. Sağlıkçıların hepsi ve kavan en arkada kalıyor. Ve ölüyorlar. Bir işe yaramıyorlar. O yüzden ben bu tür karışık düzenlerde eğer bir sıkıntı olmazsa genelde sağlıkçı yerine bir gemi daha lazerci alıyorum. Tavan yerine de çavuşu tercih ediyorum. Böylelikle sis içerisinde rahat rahat ilerliyorum. Çavuşun hızlandırıcı özelliğini aktif ettiğim an manyak bir şekilde lazerciler 2 saniyede adayı tertemiz ediyorlar. Şimdi evet. Tozlayalım. Aha, kim girdi? Yalçın girdi. Ha, meşaleyle dalacaktım buraya. Ha, ağır silahlının ne liderini kullanıyor. Işınlanma özelliğini kullanıyor. Evet. Berkdereli. Şu en son gelen kahraman nerede bulunuyor? Bilet biriktirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şu saldırı bitsin göstereyim. Evet, elimize kolumuza sağlık. Teşekkürler arkadaşlar. Evet. Operasyonumuz bitti. Şuradan sıralamaya bakalım. Evet, birinci sıradaydık. Şu İtalyanlar geldi. Başımıza bela oldu. İkinci sıraya düştük. Bakın Beşiktaş timi. Serkan arkadaşımızın timi. Serkan arkadaşımız da burada. Heh, liderlere gelince. Arkadaşlar şurada dükkanımız var. Yaptığınız etkinliklerden topladığınız jetonları kullanarak anahtar kart satın alabiliyorsunuz. Ya da günlük yaptığınız etkinliklerden gelen şuradaki kart parçacıklarını takas ederek yine anahtar kart satın alabiliyorsunuz. Yine aksesuarlardan elde edilen
devre kartlarını takas ederek yine aynı şekilde anahtar kart buradan takas edebiliyorsunuz. Saat talimnamesi, eylem raporu gibi. Evet, şimdi bir de ne var arkadaşlar? Sonar var. Sonar etkini var. Oradan gelen jetonları da ne yapabilirsiniz? Burada kart parçacıklarını takas edip kart parçacıklarını da anahtar karta dönüştürürsünüz. Bu şekilde ne yapmış olursunuz arkadaşlar? Anahtar kart biletlerinizi biriktirmiş olursunuz ve sonrasında lider al kısmına gelip elit lider al kısmından sandık açarak elit lider alabilirsiniz. Mesela tekrar söylüyorum, bendeki tahmine göre şu an bu el bombacısı dediğimiz elit liderin çıkabilmesi için 75 tane bilete ihtiyacımız var. Benim 50 tane var. Yani bir tane çıkabiliyor. Her 75 bilete bir tane elit lider çıkıyor. Hesabınızı ona göre yapın. Ha, ben elit lider almak istemiyorum diyorsanız o zaman şu normal sıradan liderleri açın. Orada da teğmen tarzı liderler için 21 tane bilet lazım. Çavuş için 22 bilet lazım. Destansı aksesuar çıkması için 54. Yani mesela şuradaki tahminim, benim şu an 50-55 tane zaten biletim var. Hepsini harcasam sadece şurada sıradan lider alımda mutlaka ama mutlaka bir tane teğmen gelir. Tabii elit lider değil. Ama diğer teğmen liderlerden. Bir tane çavuş %100 gelir. Hatta iki tane çavuş %100 gelir. Bir tane destansı aksesuar %100 gelir. Ender aksesuarlardan bir iki tane %100 gelir. Artık ihtiyacınıza göre sıradan lider almak isterseniz buradaki sandığı kullanırsınız. Elit lider almak isterseniz buradaki sandığı kullanırsınız arkadaşlar. Şimdi ben 49 seviyeyim, daha çok sanırım açılmasına. Yani buradaki liderleri almak için seviye önemli değil arkadaşlar. Karargahınız 10 bile olsa lider alabiliyorsunuz. Eğer bahsettiğiniz şey oysa. Türk Dil Kurumu. Birlikler ücretsiz anında eğitilse bu oyun daha çok gelişir. Yani ücretsiz olmasın ama anında süreyi de düşürsünler. Yani mesela bir tank eğiteceksin, 50 dakika sürüyor. 50 dakika değil de 30 dakikaya düşürsünler. Samet Barcan. Abi kara borsa dükkanlarda vesaire jeton ile kahraman kartları alabiliyorsun. Alıyorsan hangilerini önersin? Valla ihtiyacınıza göre alın. Yani illa ben şunu alın bunu alın demiyorum size. Yani ben şu elit liderler gelmeden önce tamamıyla kristal alıyordum. Bir de zaman atlatıcı alıyordum. Bütün kartlarımı, jetonlarımı bunlara harcıyordum. Ama şu elit lider muhabbeti gelince ister istemez dikkat ettiyseniz artık parçacık almıyorum. Onun yerine anahtar kart alıyorum. Örneğin saha bunlardan alıyorum. Bunlar lazım oluyor. Eğer liderleri yükseltmek istiyorsanız %100 bunları alın derim. Tabii ihtiyacınıza göre. Ne bileyim, kristale ihtiyacınız varsa kristal de alın. Çünkü kristal de çok önemli. Yani toz üreteceksiniz. Toza ihtiyacınız var. Mecbur. Evet, inşallah hata olmuştur yoksa ben bunların diyeceksin. Özcan. Abi kara borsa dükkanından ha. Berk Türk'tür ya, evet. Ahmet Gebzeli. Biz de görmedik abi. Küçük level hesapta yükseltme yaparken fark ettim ben de demişsin. Özcan Koca. Abi bir de geride bir asker kalınca sağlıkçı ve kavan onu bekliyor. İşte diyorum ya, sağlıkçı ve kavana bir şekilde düzeltme gelmesi lazım. Saçma sapan bir şekilde geride kalıyorlar. Örneğin bakın bir tane yapayım bak. Bir tane örnek saldırı yapayım. Şu karışık düzenden yapayım. Burada normal sağlıkçım var. Bir de kavan var. Hadi şuna saldırayım. 86 hiç bakmıyorum bile. Enerjim yeter mi yetmez mi onu da. Oha, enerji emici var. Tamam, sorun değil. Alıp almamak önemli değil. Deneme amaçlı yapacağız zaten. Şuradaki mayını bir alayım. Tamam. Şimdi bakın, sağlıkçılara bir de kavana dikkat edin. Deli ediyorlar beni yani. Ha, burada geride kalmazlar, pardon. Burada hayatta geride kalmazlar. Neden geride kalmazlar? Zaten enerji emici var ya.
Enerji emici olmayan bir yerde denemek lazım. Enerji emici olmayan bir adada deneyelim. O zaman görürüz aradaki farkı. Evet. Yoksa geride kalıyorlar. O güzel. Reklamları da izleyin arkadaşlar. Hadi oraya aldık. Şunu deneyelim bakalım. Of. İyi bak. Burada zihin kontrolü. Heh, burada olabilir. Dur. Yine aynı taktikle hareket edeceğim. Şimdi bak, sağlıkçılara dikkat edin. Eğer herhangi bir hasar almazsa askerlerin hiçbiri, bakın hep geriden kalıyorlar. Allah'tan bu sefer çok da geride kalmadılar. Aynen, bu sefer çok geride kalmadılar. Can olsun. Yani kütapata gidiyor. Of. Reklamları geliyor gene. Neyse. Şimdi şöyle mesajlara bir bakalım. Son bir kez. En baştan. Nerede kalmıştık en son? Evet. Abi bir de geride asker kaldı. Evet. Abi senin kaç tane hesabın var demişsin. PZ Kamp. 5 tane hesabım var. Dayı ben çıkıyorum. Kendine dikkat et. Görüşmek üzere demişsin. Teşekkürler Ruine. Mr. Furkans, Adnan abi şu Boom Beach'in Instagram sayfasında 250 elmas 250 bilet hediye verdiler. 4 Temmuz'da bileti link verdiler. Link çalışmadı, bilgin var mı? Onların belli bir süresi var arkadaşlar. O süre içerisinde alırsanız elmas ve bilet, yani kamuflaj bileti alabiliyorsunuz. Büyük ihtimal süresi bitmiştir. Ben kendi sayfamda da paylaşmıştım zaten. E, Gönderiler kısmında paylaşmıştım. Mesela benim kendi sayfama geleyim. Şurada gönderiler kısmı var arkadaşlar. Gönderiler kısmında burada linkini paylaştım. Kamuflaj bileti linki. Büyük ihtimal süresi bitmiştir. Süresi bittiği için alamazsınız. Süresi bitmeden almak gerekiyor. Ercüment Bey, abi soru sormuştum. Gözden kaçırdın herhalde. Global %'yiz. Puan 40K. İlk 50 girmemiz için 50 içindekiler hata yapması lazım, yoksa girme imkanımız var mı? Sürekli DX kazanıyoruz demişsin. Söyledim aslında, cevap verdim. Kaçırmışsın. Şimdi gençler tekrardan şöyle göstereyim size yüksek puanları. Maksimum puan 43.200 arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Maksimum puana geldiğinizde 43.200. Ne kadar maksimum puana gelirseniz gelin birinci olamazsınız. Çünkü birinciler bizimki gibi, mesela burada İtalyanlar var, bir de biz varız. Mesela Beşiktaş timi var, biz varız. Bir tane Arap timi var mesela. Bu arkadaşlar 43.200'ün üzerinde puan almışlar. Biz de dahil. Bunu nasıl aldık? Bir önceki operasyon kaçta başlattık biz? Mevcut bugün şu anki operasyonu 00.00'da. Yarınki operasyonun saat kaçta başlayacağız? 11.55 demişim. Bu 23.55 olacak. 23.55. Yani her gün 5 dakika geri alın arkadaşlar. Ne zamana kadar? 3'ü çeyrek geçiye kadar.
Gece saat 3'ü çeyrek geçe Boom Beach bütün puanlar sıfırlanıyor. Bilginiz olsun. İşte o zaman mesela ne kadar puanınız var diyelim? 43.200. Yani maksimum puan bu. Ne yaparsanız yapın bu puanın üzerine çıkamıyorsunuz. Takla attırmadığınız sürece. Sürekli her gün 5 dakika geri alıp gece saat 3'ü çeyrek geçeye kadar oynamadığınız sürece ne yaparsanız yapın alacağınız maksimum puan 43.200. Biz ne yaptık? Sürekli olarak tekrarladık. 3'ü çeyrek geçeye kadar geri aldık. Bakın 3'ü çeyrek geçeyi de geçtik. Şu an 11'e kadar bile geldik. Şimdi biri tur bitirdik. İkinci tura geçtik. Ne oldu? 43.200'ün üzerine 1260 daha eklendi. Pardon 2260 mı? Ne kadardı bu? Ha 2160. 2160 puan da eklendi. Bizim puanımız kaç oldu? Maksimum puanımız 45.360'ı gördük. Ve birinciliğe oturduk arkadaşlar. Siz de ilk 5'e girmek istiyorsanız ya da en azından ilk 10'a girmek istiyorsanız ya da kesinlikle ama kesinlikle birinci sırada birkaç saatliğine dahi olsa kendinizi birinci sırada görmek istiyorsanız mecburen takla attırın. Yani 43.200 puanda kalmayın. Kalırsanız gidebileceğiniz maksimum seviye 10'dur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun üzerine kolay kolay görmezsiniz. Tabi bu 25'lik timler için. 50'lik timlerde bu daha da zor. Çünkü 50'lik timlerde bakın dikkat edin 43.200 nerelerden başlıyor? 20'lerde başlıyor. Yani maksimum gidebileceğiniz yer 20. seviye. O da şans eseri gelirse. Bakın zaten 50 kişilik tim 50'lik timlerde zaten 43.200'ün altında tim yok. Yani ilk 50'ye bile giremezsiniz. İlk 50'yi garantileyebilmek için iyi kötü 43.200 puanı görmeniz lazım. İlk sıraları görebilmeniz için en azından ilk 5 ya da ilk 10'u görebilmeniz için bakın ilk 5, ilk 10 da değil anasını satayım. İlk 20'yi görebilmeniz için tur atlatmanız lazım. Biz bir tur attırdık. 2260 puanı aldık. Şimdi ikinci turu attıracağız. 3'ü çeyrek geçeye kadar her gün 5 dakika 5 dakika geri geldiğimizde 3'ü çeyrek geçeye olduğu an tekrardan 2160 puan da alacağız. Bakalım o zaman maksimum puanımız kaç olacak onu göreceğiz. Bu şekilde takla attırarak ancak ilk sıraları görebilirsiniz arkadaşlar. Özcan Koca, Riley söyle abi yengeçte taktik versin. 200 üstüne gidemiyorum. Riley arada bir geliyor sizin time Özcan. O zaman sor ona. İyi geceler arkadaşlar. Hepimize Aytaç. Toz boşa gitti abi. Gitsin sıkıntı yok. Tozla ilgili sıkıntım yok. Ne yaparım? Harita temizliği yaparız. Hatta abi sen gibi toza acımıyor. Yok. Toza acımam arkadaşlar. Yani toz var. Sıkıntı yok. Zaten şöyle göstereyim tekrardan. Nerede bizim? Zaten her birinden biner tane parçacığım var. Ve mevcutta da yaklaşık 5200 tane tozum var. O yüzden toza acımak yok arkadaşlar. Zaten acıyorsanız toza küçük operasyonlara katılın. Büyük operasyonlara asla katılmayın. Sonunda 3000 yapıp kart alacağım. En mantıklısı o. Abi Sonar oynadın mı? Evet, Sonar oynadım arkadaşlar. Toplanan jetonlarla oynuyorum. Şu an 12'deymişim. Reklam da var. Çok da önemli değil. Mesela buradan gelen tekrardan söylüyorum. Tabii siz ihtiyacınıza göre alırsınız. Sıkıntı yok. İstediğinizi alırsınız. Ben ne yapıyorum? Direkt kart parçacığına dönüştürüyorum. Buradaki kart parçacığına da ne yapıyorum? Direkt olarak anahtar kartı dönüştürüp elit lider için ya da normal liderler için sandık bileti alarak takaslıyorum. Yani sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da ihtiyacınıza göre takaslarsanız sorun değil.
Evet, roket dolmuştur bende puzzle bombalı abi. Abi elit liderler seviyemize göre gelse çok güzel olurdu. Yani maalesef seviyeye göre gelmiyor. Karargahı 10 olan mesela şuradan bir bakayım. İlk elit lider hangi karargahta geliyor? Daha doğrusu ilk elit lider değil, tamamen elit lider etkinliği hangi karargahta açılıyor? Ben 10 diye hatırlıyorum ama belki de 5 de olabilir. Proto birlikler karargah 11'de açılıyor. Savaş gemisi karargah 10'da açılıyor. Oha. Elit liderler ne zaman açılıyor? Ha, takım liderleri yuh. Bir de aksesuarlar karargah 7'de açılıyor. Yani karargahı 7 olan birisiyle karargahı 29 olan birisi arasında elit lider anlamında hiç fark yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Parayı yatıran kişiye göre söyleyecek olsak karargahı 7 olan da para yatırsa, karargahı 29 olan da para yatırsa fark etmez. Para yatırdığın takdirde bütün liderleri açarsın. Şunun profiline bakalım. Bütün liderleri maksimum yaparsın. Bakın bu arkadaş maşallah. Bütün liderler açmış. Bütün liderler açmakta da kalmamış. Bütün liderleri maxlamış. Şey hariç, şu lazerci hariç. Onu da yakında maxlar. En azından şunu da yeni almış anlaşılan. Şuna bak. İşte bu adam 10 bin dolar, 15 bin dolar para yatırmış yani. Roket dolmuştur. Sen de puzzle bombalı abi demişsin. Ee, Teğmen ve çavuşların son seviyeler işe yarıyor. Yani bütün liderler işe yarıyor. Yaramıyor değil ama önemli olan yükseltmek. Yani birinci seviyelerde çok işe yaramıyorlar ama ikinci, üçüncü seviyeler hele hele maksimum seviyesi çok çok işe yarıyorlar. Abi genel olarak oyundan memnun musun? Genel olarak oyundan her zaman memnunum arkadaşlar ama iş gerçekten paraya döndü. Ona çok canım sıkılıyor. Kuvvetten sevgiler demişsiniz. Aleykümselam. Kuvvete buradan da sevgiler, saygılar. 12'ye kadar çıktık biz demişsiniz. Valla ben de kaçtaydım? Evet, ben de 12'deyim şu an. Yani şu an harita temizliği yapacağım. Oradan gelen bombalarla rahatlıkla 13'ü görürüm. Öyle gözüküyor. Daha da zaten 4 gün var etkinliğe. Belki 14'ü görür müyüz bilmiyorum. Ama 13'ü rahat göreceğiz, öyle gözüküyor. Evet. Abi kamuflaj biletlerini iyice altın değerinde ettiler. Ya aynen ya, çok gereksiz yere. Eskiden en azından bumpas alanlar için söylüyorum. Şu ödüller kısmında kamuflaj bileti de veriyordu. Artık onu vermiyor. Gidiyor şeyde vermiş, kara borsada vermiş kamuflaj biletini. Burada vermemiş. Bunda mı vermiş? Bunda da vermemiş. Bunda da vermemiş. Nerede verdi bu? Burada değil miydi o ya? Ha, burada. Yani 1000 tane doktor terör jetonu harcıyorsun. Sana 100 tane kamuflaj bileti veriyor. 2000'e 200 tane, yani çok az. Çok az. Yani aktif bir insan tozsuz kalmaz abi. Aktif, doğru söylüyorsunuz Ahmet. Yani aktifseniz, sürekli olarak harita temizliği yapıyorsanız, yani tozunuz kolay kolay, yani sizi zor duruma düşürecek dereceye düşmez. Yengeçte gerçekten iyi oynayın. Gidebildiğiniz kadar gidin. Yengeç gerçekten çok güzel kristaller veriyor, parçacık veriyor, toz veriyor. Valla parçacık gravüre göre söyleyecek olsak, benim savaş gravürüm zaten hepsi maksimum. Şeyler de maksimum, yani şu artık kaliteler de maksimum. Burada da enerji emici maksimum. Zihin kontrolü maksimum. Topraklama maksimum olmuş. Kalkanı, işte bir kalkan var.
Aşırı hız maksimum olmuş. Burada da bir sağlamlaştırma var. Yani bir iki tane bir şey kalmış bende de. Yani biraz daha jeton biriktirip onları da maxladığım zaman savunmayı da bitirmiş olacağım. Ama ne kadar parçacık gitti derseniz belki de 30.000 parçacık gitmiştir arkadaşlar. Belki diyorum yani 20.000'den aşağı olduğunu zannetmiyorum. Yani toplamda hem mavi, yeşil, kırmızı, mor olarak düşünürsek çok ciddi parçacık yiyor. Ben bir de dörder dörder harcıyorum. Yani dörder dörder harcıyorum derken şurada araştırma. Mesela en azdan en çoğa doğru. En az hangisi var şimdi burada? 1053 ile yeşil var. Sonra ne var? 76 ile mavi var. 80 ile kırmızı var. Ya abi şuna bak ya. Dördüncü araştırma içinde 30 tane parçacık gidiyor. Ben genelde hep 4 araştırma yaptığım için çok fazla parçacık harcadım. Evet Mr. Furkan valla Adnan abi linki senin sayfanda olduğunu bilmiyordum. Şimdi öğrendim demişsin. Neyse sorun değil. Yani o linklerin belli bir süresi var. Bilginiz olsun. Ben de öyle şans eseri bazen arkadaşlar paylaşıyor. Bazen Bumbiç'in Facebook sayfası oluyor. Ne bileyim Twitter sayfası oluyor. Ne bileyim YouTube sayfası oluyor. Onları da takip ederseniz arkadaşlar onlar zaten paylaşıyorlar linkleri. Orada da görürsünüz. Abi toplu alsana kartları daha ucuz. Önemli değil yani. Bir kart eksik bir kart fazla. Çok da önemli değil. Abi bu anında eğitim ekstra inşaatçıyı aynı fiyat olsa çok güzel olurdu. Ekstra inşaatçı fiyatı ne kadar? 160 lira. Yok 160 lira olmasın da. Yani şunu bir en azından 450'ye düşürseler çok iyi olur. Yani biraz düşme. 550 gerçekten çok. Abarttı yani çok abarttı. Evet Ahmet Geze sana yengeç kasayım bir ara demişsin. Halime teşekkür ederim demişsin. Rica ederim estağfurullah. Ben zırh ve sabotaj fullledim. Şimdi zihin kontrolü ve enerji emiciyi maxlamaya çalışacağım. Bakın her zaman söylüyorum. Eğer gravürünüz birinci seviye ise savaş bölümü sadece savaş bölümü aktifse sizlere tavsiyem sabotaj, zırh, adrenalin, kimya. Bu dört tanesi de maksimum seviyeye getirmeden savunmayı açmayın. Yani gravürü ikinci seviyeye açmayın. Neden? Burada 12 tane gravür var. Savunmayı da aktif ederseniz burada da 12 tane 24. Savaş bölümünde 12'ye 1 şansınız varken savunmayı da aktif ederseniz bu sefer 24'e bir şansınız oluyor. Yani istediğiniz gravürün çıkabilmesi için. Yani şansınız azalıyor. Bu da gereğinden fazla parçacık harcamanıza neden oluyor. Örneğin savaş bölümüne geleyim ben. Ağır toplar mesela maksimum seviyede. Maksimum seviyede olmasına rağmen hala araştırmadan ağır top çıkıyor. Ya neyine çıkıyorsun? İşte ben bir de buna kızıyorum. Ya kardeşim zaten benim savaş bölümüm bitmiş. Güç arttırıcısı, ağır toplar, adrenalin, yalıtım, moral, sülük, parazit, sabotaj, zırh, istihbarat, triyaj, kimya. Kardeşim bunlar zaten maksimum. Yani hem seviye olarak maksimum hem kalite olarak maksimum. Ama buna rağmen araştırmada bunlar çıkmaya devam ediyor. Yani olmayanlar çıkması gerekirken var olanlar da çıkıyor. İşte bu yüzden kolay kolay birinci seviyeden ikinci seviyeye çıkmayın. En azından belli başlı gravürleri maksimum yapmadan ikinci seviye savunmayı aktif etmeyin. Tavsiye ederim. Abi küreselde bir 47 level var. Nasıl başarmış onu? Vallahi hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Adam nasıl başarmışsa başarmış. Ben onun bir videosunu izlemiştim. Onunla ilgili bir yorum yapan bir video vardı. Kimse ona saldırmıyormuş galiba arkadaşlar. Kimse bu arkadaşa saldırmıyormuş. Yani mümkün değil yani. Karargahı 19 bildiğim kadarıyla. Evet hiç savunma da yapmıyor kendisi.
Ha, full lazer oynuyor. İyi de karargahı 19 olan bir kişinin zaten lazerleri de düşük seviye. Lazerciler ne kaçıncı karargahta aktif oluyor bir bakayım. Yani 19. seviye karargahta lazerci. Yani daha bu lazercilerin seviyesi 1 ya da bilemeden 2. Seviyesi 1 ya da 2 olan lazercilerle adam harita temizliği yapıyor ya. Ve hesap kasıyor. İlginç. Yani bir bokluk var yani onda. Mümkün değil. Ben yaptım, siz yapmayın o hatayı. Bir yılda zor düzelttim demişsin Özcan, estağfurullah. Oyunun açığını kullanıyor. Yani olabilir. Artık ne açığı varsa siz biliyorsanız yazın buraya, biz de kullanalım o açığı. Yani saldırmıyor. Bir onunla ilgili tekrar söyleyeyim. Bir video izlemiştim de. Kimdi o? Arkadaşın videosunu izlemiştim. Stoneheart. Stoneheart var ya arkadaşlar. Stoneheart'un bununla ilgili bir videosu var. Bakayım buralarda nerede var. Vallahi gerilerde kaldı herhalde. Yani Stoneheart bununla ilgili bir video paylaştı arkadaşlar. Neyse şu an bulamayacağım. Bakarsınız. Videoyu izlerken altyazıyı Türkçe yaparsanız izlersiniz. Orada bir şeyler söylüyor. Benim anladığım kadarıyla bu adama kimse saldırmıyormuş. Bu sayede hesap kasıyor işte. Karargah 19 ne kadar uğraşırsan uğraş full hesapları alamazsın. İmkanı yok. Yani. Abi böyle hesaplar bence incelenmesi lazım. Yok, hile yoktur da. Artık ya da bir açığı vardır oyunun, bilmiyorum. Çünkü hile olsa herkes bir şekilde o hileyi öğrenirdi şimdiye kadar. Ya Supercell'in koruması altında o hesap, kimse, dediğim gibi o hesaba kimse saldırmıyormuş. Kimse saldırmazsa düşünün. Kimse saldırmazsa doğal olarak ben de kasarım, sen de kasarsın yani. Bak mesela bana günde bir sürü saldırı geliyor. O adama kimse saldırmıyor. Zaten savunma da yapmıyor. Biz o kadar savunma yapmamıza rağmen kasamıyoruz. Neyse, sıkıntı yok yani. Ya aldığı adalar olur. Yani biraz önce yaptığım saldırılar gibi düşünün arkadaşlar. Yani her adayı alamaz tabii de. Her adayı alması mümkün değil. Ama mesela bu böyle bir adayı çok rahat alır. Mesela bu adayı %100 rahatlıkla alır. Ne oldu lan? Bizim kahraman ölmüş ya. Oha. Kahraman ne zaman öldü? Çok güzel. Oy oy oy. Reklamlardan güzel ödüller geliyor. Evet Özcan. Kesinlikle Supercell CEO'sunun akrabası olabilir. Evet arkadaşlar.
Yayınımız burada son bulsun. Tekrardan söyleyeyim. Biraz tatile çıkacağım. Daha doğrusu memlekete gideceğim. O yüzden memlekette olduğum süre içerisinde yayın yapma şansım olmayacak ama videolar gelmeye devam edecek. YouTube'da yüklü zaten videolar. 2 gün arayla normal videolar gelmeye devam edecek. Sormak istediğiniz bir şey varsa buyurun sorun arkadaşlar. Yayını ne yapalım? Sonlandıralım. Teşekkürler arkadaşlar. Hepimize iyi geceler. Bir sonraki yayında etkinlikte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.